Şu an İsrail kurulduğu günden bu yana bölgedeki varlığına ilişkin gücün en düşük seviyesinde. İsrail, İran'ın bu krize daha çok katılmasını teşvik ederek bölgedeki güvenliğine ilişkin bir alan yaratmaya çalışıyor. Yine Amerika ve İngiltere'yi kullanarak, Batı ülkelerini kullanarak. İran, İsrail'i vurabilir mi? Yani bu soruda özneleri çıkarıp arkasındakileri koyduğunuzda da bir kere sormanız gerekiyor. Yani İran için Amerika'yı vurabilir mi gibi oluyor. İsrail'in Suriye'deki, Şam'daki İran misyonunu vurması kağıt üzerinde, yani uluslararası ilişkiler hukuku açısından suç ve bu kasus belli sebebi. Yani savaş nedeni bu. Normal şartlar altında. Şöyle düşünelim. Mesela İsrail bizim herhangi bir ülkedeki büyükelçiliğimizi vursaydı ya da başkonsolosluğumuzu vursaydı, yani hükümete gerek yok. Buradaki halkı tutamazdık biz. Kesin bir savaş nedeni olurdu. Fakat İran'ın Orta Doğu'daki politikalarında ne kadar esip gürlerse gürlesin yağmama gibi bir eğilimi var. Yağmama gibi bir eğilimi var. Şu sorulabilir. İşte tamam da hani bu hepsinden farklı ve hepsinin üstünde bir durum. Yani artık elçiliğiniz vuruluyor. Yani sizin bayrağınız vuruluyor, sembolize ettiğiniz ne varsa, dahası şu, orası sizin toprağınız artık. Sizin toprağınızı vuruyor ki bu İsrail-Gazze krizinin başında yine İran-İsrail çatışmasına ilişkin spekülasyonlar yapılırken Tahran yönetimi açıkça çıktı, dedi ki benim toprağıma bir saldırı olmadı, benim toprağım vurulmadığı sürece ben herhangi bir şekilde buna karışmayacağım. Bunu söylerken güvendiği bir şey vardı. Bu da bizim hani şu anda bu konuyu konuşurken başat payandalarımızdan birisi. Amerika Birleşik Devletleri de bunu istemiyordu ve bu konuda İran'la temas halindeydi. Bunu çok biliyoruz. Yani bu kadar düşmanlığın içinde Washington ve Tahran şunda mutabıktılar. Buradaki çatışmaya, savaşa katılmaması gerekiyordu. Ve İran da bunu kabul etti. Kabul etti derken şunu söylüyorum, razıydı. Yani zaten gönüllüydü. Şimdi bu mutabakatı zorlayan bir şey yapıyor İsrail. Üzerinden 6 ay bitti. Yani Gazze krizi değil mi? 7. ayın içindeyiz. Ve bu mutabakatı zorlayan bir şey yapıyor. Daha önce de bunları yaptı. Yani şöyle, gel diyor, gel yapıyor. Yani sokak ağzındaki karşılığı bu. Şimdi 2 tane yol var. Ya İran İsrail'i vuracak ki bunun başka karşılığı yok. Şöyle yumuşattılar resmi ağızlarından. Dünyadaki bütün İsrail elçilikleri teyakkuzda olsun. Yani şu, herhangi birini vurabiliriz. Aslında bakın, bu tehdit cümlesi bir sınır çiziyor. Yani ben İsrail'i vurmayacağım demek o. İsrail'e direkt bir saldırı gerçekleştirmeyeceğim demek. Yani yapacağım belki 1 ya da 2 İsrail elçiliğine saldırı düzenlemek. Bunun içinde hem Amerikan istihbaratı hem İsrail istihbaratının söylemi, aracıların kullanılması her zaman olduğu gibi. Aracı örgütlerinde kim olduğunu, ne olduğunu artık Orta Doğu'da herkes biliyor, böyle bir şey yapılması. Peki bu şeyi tatmin eder mi? Bunun karşılığı bu mudur? Yani tabii bunları söylerken de böyle bir şey temenni ediyoruz gibi bir şey ortaya çıkmasın. Tam tersine hani speküle ediyoruz. Ne yapılırsa sonuçları ne olur açısından. Evet, karşılığı bu değil. Yani bir elçiliğiniz vurulduğunda gidip bir aracı eliyle bir başka ülkenin elçiliğine füze fırlatmak bunun karşılığı olmaz. Dediğimiz gibi bu kasus bellidir, savaş nedenidir. Hiçbir ülke bunu yutmaz. Hatta şöyle olayları hatırlayın, değil saldırı bizim mesela Avrupa'daki elçiliklerimize yönelik terör örgütünün böyle birkaç içeri girme girişimleri olmuştu. İsrail mesela orada vurdu, Türkler de vurdu. Biz de vurduk yani. Yani tabancayla diyor, oranın koruma görevlileri vurdu. Bu yani iyice ayyuka çıkmış hali. Ama şu anda bunu not ediyoruz. 1, İsrail, İran'ın bu krize daha çok katılmasını teşvik ederek bölgedeki güvenliğine ilişkin bir alan yaratmaya çalışıyor. Kimi kullanarak? Yine Amerika ve İngiltere'yi kullanarak, Batı ülkelerini kullanarak. Batı ülkelerinin de hepsi değil, bazılarını kullanarak burada bir alan yaratmaya çalışıyor. Bunun sebebi sadece Gazze ya da Refah'taki durumla ilgili değil bu. Çünkü şunu gördü hem İsrail hem Amerika Birleşik Devletleri, şu an İsrail kurulduğu günden bu yana, kurulduğu andan bu yana bölgedeki varlığına ilişkin gücün en düşük seviyesinde. En düşük, yani bütün bölge ülkeleri, hatta bütün dünya, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararları dahil
Bunu mahkum ediyorlar. Dünyada bir tek ülkeye özellikli olarak verilmiş, uğradığı soykırımdan sonuna kadar faydalanma hakkı, istismar ederek bile, hakkı başka bir ülkeye verilmiyor. Yani soykırıma bir ülke uğramış olsun, bakın Gazze'de yaptıkları soykırımdır. İstediğiniz kadar uğraşın, soykırım olarak uluslararası camia tarafından onaylanmıyor. Asla. Fakat buna rağmen politik güç açısından İsrail, Batı'nın bütün desteğine rağmen bütün dünyada özel bir münhasıran da Orta Doğu'da en düşük güç halinde bulunuyor. Bunun sonuçlarından bir tanesi şu ana kadar getirilen, yani Trump iktidarı döneminde planlanan, hayata geçirilen, İsrail tarafından da desteklenen bölge ülkeleriyle bir uzlaşı zemininin kaybedilmesi halidir. Çünkü o ana kadar birçok ülkeyle anlaşmalar imzaladı. İşte Abraham anlaşmaları deniyor. Mesela bu platformun kaydığını görüyor. Bunun ciddi bir bedeli olacak. Fakat öteki taraftan şu da bir gerçek. Onu da düşünmemiz lazım. Bu kriz hali geçtikten sonra bu ülkeler, yani savaş durur, hayat normale döner, artık ne kadar normale dönebilecekse. Yeni bir göçme alanı yaratılmaz. İşte mesela Mısır'a Gazze'lilerin gönderilmesi, Filistinlilerin gönderilmesi gibi yaratılmaz. Döner ise bu ülkeler tekrar İsrail'le konuşacaklar. Tekrar İsrail'le konuşacaklar. Zaten hatalar hep böyle yaşanıyor. Eğer Gazze krizinin başında Arap Ligi ya da İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin liderleri kalkıp Refah kapısından Filistin'e yürüseler de birinci gün bitecekti bu iş. Ama yapamadılar. Yapamadılar. Yani yapamamaları da yani ellerinde değilmiş gibi bir fiil oluyor ama yani yapamadılar işte. Bununla yüzleştiğimizde bu kriz halinin bitiminden sonra ortada yeni bir platformun doğacağına da Türkiye hazırlıklı olmalı. İsrail'in şu anda Türkiye'ye yönelik bakanları eliyle yönelttiği tehditler biraz da o günlere yatırımdır. Bunun önünün şimdiden kesilmesi gerekiyor. Bunu niye söylüyoruz? Normalleşme çabaları nedeniyle, normalleşme çabaları sürerken Gazze krizinin patlamasından ders alınması gerekiyor. Döndük İran'a. İran başka bir şey ifade ediyor aynı zamanda. Bu da çok önemli. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in geleneksel yerleşik koalisyonu dışında da bir durum söz konusu. Yani İsrail'in şu anda yaptığı şeylerden zarar görmemesine kalkan olması hali başka. Bir de İran'ın durumu bambaşka. Bunu da şöyle anlatacağız. İran aynı zamanda burada bir kama ucu, koçbaşı niteliği taşıyor. Ne demek peki? O koçbaşının arkası ne? O koçbaşının arkası Çin ve Rusya. Biz biliyoruz ki bu sınırlar artık biraz Çin, biraz Rusya sınırları. Doğal olarak Doğu'nun batıya ilerleyişindeki en uzun yolun kat edilmiş olduğu ve Orta Doğu'ya dayandığı anlamına geliyor. Sonuç olarak karşınızda sadece İran yok. İran'ın yükselen bir jeopolitiği var ve bu jeopolitik aynı zamanda Batı'nın sadece bölgede değil dünyada da erime haline denk geliyor. Yani bir ilerleme, yani bir geri çekilme hali var. İsrail'in güvenliğinin açısından, yani Batı bakışını anlatıyorum, bunun da engellenmesi gerekiyor. İşte şu an bölgemizde konuşulan birçok koridor, yol, enerji hatları, ulaşım hatları vesaire gibi projelerin, son olarak mesela Hindistan'da yapılan G20 zirvesinde ortaya atılan işte Hindistan, Körfez, Hayfa, Avrupa hattının, koridorunun ortaya çıkma nedenlerinden biri de bu. Hem siyasi hem bir güvenlik hattı yaratıyorlar. Ya da Kızıldeniz'in şu anda Batı kuvvetleri tarafından bloke edilmesi gibi. Ya da bunun bileşiği değil ama Türkiye'nin kendi aklıyla yarattığı Irak-Türkiye kalkınma yolu projesi. Çünkü bunların ayaklarının bir tarafı Körfez'e ve oradan da Hindistan'a gidiyor. Ama Türkiye üzerinden hem Doğu'ya, Kafkaslara hem Avrupa'ya giden bir hat tahayyül ediliyor. Bir başkası Zengezur, yani İran meselesi yine. Şimdi bunların toplamı bölgede genel bir istikrarsızlık havası vaz ediyor. Bu istikrarsızlığın yönetilebilmesi için İki şeyin ne olacağına bölge ülkelerinin ve dünya ülkelerinin karar vermesi gerekiyor. Bir, İsrail ne olacak? İki, İran ne olacak? Gel gelelim, açmaz şurada. İsrail ne olacak derken ABD ne olacak, İngiltere ne olacak diye soruyorsunuz artık. İran ne olacak diye sorduğunuzda da Rusya ne olacak, Çin ne olacak diye soruyorsunuz. Şimdi ben size sizin ilk sorduğunuz soruyu geri çevireyim. İran İsrail'i vurabilir mi? Yani bu soruda özneleri çıkarıp
arkasındakileri koyduğunuzda da bir kere sormanız gerekiyor. Yani İran Çin Amerika'yı vurabilir mi gibi oluyor. Demek istediğim bu. Türkiye'nin konumunu da anlatalım. İsrail-İran arasında Türkiye'nin her iki ülkeyle de ciddi anlaşmazlıkları var. İran'la yürütebildikleri, yani nasıl diyelim, kol kola giderken ara sıra birbirini dirsekledikleri bir ilişki biçimi var. Irak konusunda böyle. Irak konuşuruz ama aslında İsrail'de konuşuruz, İran'da konuşuruz. Onun için bunu anlatıyoruz. Şimdi ortada şöyle bir durum var. İsrail-İran çatışmasının ya da savaşının çıkma ihtimalinin bulunduğu bir yerde siz ikisinin arasında bir hat giriyorsunuz. Ve bu ülkeler, yani mesela Irak direkt olarak şeyi ilgilendiriyor, İran'ı. İran'ın buradaki varlığını ilgilendiriyor ve bu varlığı bloke ettiğinizde doğal sonuçlarından biri o olacaktır. Eğer İran bu yolun orta haline gelmez ise ya da Zengezur'da rahatlarsa, rahat yani bize yakın hareket ederse, ama aynı zamanda Suriye hattı da kopacak. Suriye hattının kopması da İsrail'i çok ilgilendiren bir konu. Kopsun da sevinir ama öteki taraftan ortaya çıkacak dengelerden sevinir mi acaba gibi. Şimdi bu seçeneklerden hangisi yakın derseniz genellikle şu soruyla karşılaşıyorsunuz. O da sizin birinci sorunuz. Efendim şimdi boş verin. Büyükelçiliği vurdu, İran vuracak. Vallahi bugüne kadar vuramadı. Vurmadı. Başta söylediğim gibi çok gürledi ama hiç yağmadı. Yaparsa, yani bunun karşılığını İsrail özelinde verirse bölge bir felakete sürüklenir. Buna İsrail ve Amerika'nın karşılık vermemesi diye bir şey söz konusu olamaz ve bölgedeki birçok ülke taraflara göre yer alır. Bu açık. Vurmaz mı? Vurması zaten bir şey yok ama İran'ın zaten bundan sonra hiçbir şeyi kalmaz. Kendi özelinde işte ancak bölgedeki taşeronlarıyla yaptığı eylemler kalır ama devlet olarak bir saygınlığı kalmaz. Elçilikleri vurursa kendi içine o laf. Dedi ki biraz sınır söylüyor. Efendim gidip diyecek ki bilmem neredeki İsrail elçiliğine saldırı düzenledim. Cevabı budur. Bunu da içeri satacak. Genel hal budur. Doğu'nun batıya ilerleyişindeki en uzun yolun kat edilmiş olduğu ve Orta Doğu'ya dayandığı anlamına geliyor. Sonuç olarak karşınızda sadece İran yok. İran'ın yükselen bir jeopolitiği var.